Yap serisi 5. bölümünden merhabalar. Bu bölümde motosikletin arkasına F1 çakar ya da uçak kanadı çakar diye tabir edilen modülü bağlayacağız. Benim şahsi fikrim olarak hiçbir motosikletin arka aydınlatma grubu maalesef trafikte yeterli değil görüşündeyim. Onun için kullandığım her motosikletin arkasına üçüncü bir stop ve bir çakar modülü bağlıyorum. Çok dikkat çekmeyecek şekilde, insanların gözünü almayacak şekilde. Şimdi bizim bu model motosikletimizde buradaki biliyorsunuz oval bir kedi gözümüz var ve buraya da standart diğer dikdörtgen olanlar maalesef uymuyor. Bir şekilde uydurulabilir ama görüntü çirkin olur estetik açıdan. Onun için Kaan Elektronik'ten burası için bir stop aldım. Üçüncü stop. Onu bağlayalım hep beraber. Sonuçları da beraber gözlemlemiş oluruz. Şimdi montaj için neler aldık onlardan da bahsedelim. Bir kere bunun linkini koyarım. Max Moto diye. Nevzat'tı galiba arkadaşın adı. Birebir uyumlu soketleriyle beraber bizim fren stopu için bir stop çakarı aldık. Buna ilave olarak ben şu da bağlamak için, ilave kedi gözü diye geçen stopu da bağlamak için bir 12 volt çıkış istedim. Onu da yaptı arkadaş sağ olsun. Bunların linkini açıklamalara koyarım ben. Bu da Kaan Elektronik'ten aldığım. Bunun da linkini koyarım. Güzel bir ürün. Plakanın arkasına geçecek plakalı. Bir tane de plakalık aldım ben ilave olarak. Şimdi bunun deliklerini de deldim ben. Şu şekilde bağlantısı olacak. Onları beraber yaparız sizinle. Ivır zıvır kablo ve bağlantı için. Bunun için ne yapmamız lazım? Önce plakalığı sökeceğiz. Şu plakayı sökeceğiz. Sele havuzunu sökeceğiz. Seleyi sökmeyeceğiz ama. Hadi beraber başlayalım. İşte ben sele havuzunun kaplamasını söktüm. Burada havuzu sökmek için sadece. 1-2 tane burada alyanımız var. 2 tane burada alyanımız var. 2 tane de amortisörü tutan şu parçayı çıkarttığımızda sele havuzunu bu şekilde geri alıyoruz. Hiçbir şekilde seleyi sökmüyoruz. Bu sele havuzunu içindeki kaplamayı gören diğer arkadaşlar Forza ve X-Max'lerde bu kaplamayı da arıyorlar ama maalesef yok o tabii ki. Şimdi sele havuzumuzu beraber sökelim. Şimdi bu açılar nasıl oluyor bilmiyorum ama 4 alyanla sökmüş olacağız. Önce bir gevşetelim. Bu motosiklette sevdiğim bir şey var. 4 alyanla neredeyse sökemediğiniz bir yer yok. O çok güzel bir özellik olmuş. Yani çok fazla takım takravat taşımak zorunda kalmıyorsunuz üstünüzde. Her şeyi pratik şekilde 4 alyanla işte birkaç tane anahtarla beraber halletmiş oluyorsunuz. Motosiklet 5500 kilometre civarına geldi. Yakında 5000 kilometre tecrübesi çekmiş olacağız. Artılarıyla eksileriyle bize neler yaşattı diye. Onu da gruptan paylaşmış olurum. Bu arada sele havuzu Forza'dan daha büyük. Yani şu havuz. Hani orada çok tartışılıyor ama maalesef demeyeyim de maalesef kötü bir yaklaşım olacak. Şeyden çok daha büyük. Forza'nınkinden çok daha büyük. Burada 2 tane tahliye vidası var. Vanası var. Bir burada plastik. Şimdi şurayı da beraber sökelim. Bunu sökerken şu seleyi şöyle buradan omzunuzla beraber desteklerseniz bu vidalar kasmamış olur. Şimdi bunu aldık. Şunu da alacağız. Evet, bunu aldık. Şimdi sadece bir tane vidasını çıkarttım çünkü ikincisi bize lazım olacak. Şu alttakini tutalım.
Şimdi 6 tane vidamızı da söktük. Sel havuzunu yukarıdan şöyle tutup alıyorsunuz. Bu tarafta bizim aydınlatmamız olan bir yer var. Şimdi burayı da size gösterelim. Bakın bu tarafta bu aydınlatmanın bir soketi var. Şu soketi şuradan basıyorsunuz kilidine. Çekiyorsunuz. Şurada kilidi var. Tek elle yapınca biraz zor oluyor maalesef. Tamam, bunu ayırdık. Şimdi tabi bu sırada seleyi bırakmayın. Seleyi tutan herhangi bir şey yok çünkü. Havuzu alıyoruz şu şekilde. Çektim zaten, artık size doğru geliyor. Şimdi düşürmeyelim. Şimdi ben tabii tek kişi olduğum için şu havuzu şuraya bir koyarsam. Şimdi hiç seleyi bırakmadan şunu şuraya bir iki diş tutturalım alyanla. Gerek yok. Elle çevirseniz bile boşluğunu alsanız seleyi tutsa yeterli. Tamamdır. Evet, motorun kalbi de bu taraf. Böyle görmeyenler için detaylı çekelim. Bu arada dediğim gibi gerçekten çok kaliteli. Hani şasesi olsun, şase kalınlıkları olsun, şase bağlantıları olsun, motor kulakları olsun. Gerçekten şaşırtıcı derecede bir kalitesi var. Tabii bu hani şu an bize görsel olarak böyle geliyor ama ilerleyen kilometrelerde neler yapacağız bilmiyorum. Şimdi arka plakalığı sökelim. Orayı da bir dağıtalım. Şimdi arka plakalığı da alalım. Motor çok kirli. Kusura bakmayın. Ben kışın yıkamıyorum motor. Her gün tepesindeyim. Yani yağmur yağdığı zaten çamur içinde oluyor. Ancak hava uzun bir süre güzel gidecekse yıkayacağım. Onun işte çok sık motor yıkayan birisi değilim. Şimdi bu plakalığı sökelim. Ha, mevcut plakalık da kullanılıp yapılabilirdi. Hani onda herhangi bir sıkıntı yok. Fakat ben daha önceden o delikleri ayarladığım için bu şekilde yapmak istedim. Bir daha uğraşmak istemedim. Yani elimde fazla plakalık vardı aslında. Onun deliklerini hazırladım. Benim çekim yerim hep aynı oluyor. Ve biraz sesli bir ortam oluyor. Burayı daha rahat hissediyorum. Onun için burada yapıyorum. Kusura bakmayın artık. Buradaki lastiği söktüm ben. Oraya bir tane civata aldım. Şunu şuraya koyduğumda bakın şurada bir tane deliği var bunun. O delikten bunu buraya bağlayacağım. Çünkü buraya taktığımız ilave stop ağır. Çok hafif bir ürün değil. Onun için şuradan da sabitlemeyi düşünüyorum plakalı. Şöyle. Şuna denk getirip bir şekilde işte ayarlayacağım, artık ona bakacağız. Onun kablosunu da buralardan bir yerden ufak bir delik deleceğiz. Ya da şuradan bakacağım ona göre. Şuradan arkadan çıkacağız. Onları gösteririm size zaten detaylarını. İlk başta bu tarafı toparlayalım. Sonra içeriden kablolarını bağlar, modülü takar. O şekilde devam etmiş oluruz. Şimdi şöyle, şuranın arkasında bir iç kaplama daha var. Şimdi onu size göstereceğim. Buradan delip içeriye çıkmayı planlıyordum ama olmayacak o. Şuradan deleceğim. Kabloyu şuradan çıkartacağım.
Buradan içerideki kaplamanın içinden gireceğim. Yani hiç kablo gözükmeyecek şekilde ayarlamış olacağım onu. Oranın detaylarını size gösteririm. Hadi delelim. Adım Zontes'e delik açan diye çıkacak ya. Önde de şey için açmıştım biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz değil mi? Hadi bakalım. Şimdi buradan neyi geçirmeye çalışacağız? Buradan geçmesi gereken parça şu kadar. Şu. Ona göre bir delik açmış olacağız burada. Çok da büyük olmadan kademe kademe, deneye deneye. Daha gitmemiz gerekiyor. Bir diş daha açarsak halletmiş olacağız. Evet, tamamdır. Şimdi plakalığımızı takalım. Bu tarafın montajını yapalım. Bu taraftan kablomuzu geçirelim. Sonra bu iç taraftan nasıl geçireceğimi de size çekmiş olacağım. Şimdi plakalığın arkasına şu deliğe gelecek şekilde şöyle bir civata bağlantısı yaptım. Şurasını kontrol aldım. Bunu vidayı da buradan geçirip buradan da bir sıkacağım. Ki bu oynamasın diye. Çünkü bu parça bayağı ağır bir parça. Bu plakalığın orada sarkıntı yapacaktır. Titreşim yapacaktır. Şimdi bunu bu şekilde bağlayalım bakalım. Bunu bağlamadan önce de şunun kablosunu benim şuradan geçirmiş olmam lazım. Şimdi burası biraz oyuncaklı. Burayı yaptıktan sonra değil de yaptıktan sonra gerisi çok daha hızlı bir şekilde olacak. Şimdi bunu merkezleyelim. Bu da güzel yerde. Evet, bu şekilde artık bunu sıkabiliriz plakalığımızı. Evet, onu da arkadan sıktık mı? Oraya da bir pulla bir tane somun atalım. Hatta oraya kontra atalım. Gevşemesin.
Ana anahtarı aldım ama ne yaptım hatırlamıyorum. Bulamadım. Burası biraz zorunlayacak bize. Keşke lokma alsaydım orası için ama. Şöyle çevirerek halledebilir miyim acaba? Herhalde edeceğim gibi. Evet, ettik sayılır. Güzel oldu. Şimdi plakamızı takalım. Bunu bağlayalım. Bunun açısı şöyle görüyorsunuz zaten. Plakaya oturttuğunuzda tam dik bir şekilde karşıya bakıyor. Şimdi şurayı da bağlayıp çözelim. Sonra şu kuyruğun arkasına geçeriz. Kuyruğun arkasına geçtiğimiz zaman da orayı daha detaylı çekeriz. Orasının biraz açısı dar ama nasıl çekeceğim bilmiyorum. Şimdi şu tarafı bağlayalım. İlk olarak plakamız, bakın bu artık hiç oynamıyor böyle. Tank gibi oldu. İlk olarak plakamızı oturtalım buraya. Plakalık biraz enteresan bir plakalık. Bunu tam detaylı çözemedim ben. Evet, şöyle oturtacağız. Tamamdır. Güzel bir hata yaptık. Ama kurtarabiliriz gibi gözüküyor. Önce bir parçayı da buraya takacaktık. Şunu. İyi, çok kriz olmadı. Şimdi plakalık da hiç esnemediği için bunu buraya takmak biraz sıkıntı olacak ama tamam, başardık. Evet, şu şekilde duracak. Şimdi civatalarını takalım. Şimdi bunların civatalarını da bağlayalım. Bu iş biraz zor olacak ama. Evet, işin en zor tarafına geldik. Bu buraya nasıl takılacak? Ben bunu bir takayım. Ondan sonra bakalım. Evet, arka tarafı kanter içerisinde bu şekilde taktık. Biraz zor oldu ama güzel oldu. Şimdi bu 3. stopun kablosunu alttan sele havuzunun oraya doğru götürelim. Onu da bir çözüm bulayım. Orayı da size göstermiş olurum. Şimdi bu gördüğünüz yer motosikletin kuyruğunun arkası. Şimdi orada 2 tane alyans söktüm ben. Bakın, bir tanesi şu alyan, bir tanesi bu. Bunlar 5'lik alyanla 4'lük değil bu sefer. İlk defa motosiklet şaşırttı beni. Şu kuyruğun kaplamasını söküyorsunuz. Şuradan tornavidayla kanırttığınızda bu buradan çıkıyor. Ve şu kabloyu buradan içeriye atıp ben selenin havuzuna doğru götüreceğim. Şimdi bu geçmeli, korkmayın. Böyle tıkır tıkır gidiyor. Şimdi şu uçtan ben bunu buraya alacağım. İçeriden de havuzun oradan da alırız bunu, şimdi kabloyu. Tam nereye girdi bilmiyorum ama bakmam lazım ona. Buradan el girecek mi o tarafı? Bu kabloyu oradan alabilir miyiz? Kabloyu görürsem alacağım ama kabloyu görmüyorum. Peki daha farklı bir şey yapalım.
Şimdi buradan bir tane sarı bir kılavuz sarkıtalım aşağıya. İşte kılavuz dediğim herhangi bir tane kablo yani. Valla bu açı falan nasıl oluyor bilmiyorum. Benden öyle çok profesyonel çekimler beklemeyin. Evet, kablo şuradaymış. Ama çok farklı yere gitmiş bu kablo. Bu kabloyu daha düzgün bir yere doğru yönlendirelim ki işimize yarasın. Evet, kabloya da ulaştık. İşte bunu buradan bantlayıp iki arkadaşı yukarı doğru çekersek, bant değil hatta kablo klipsi yapsak bile yeterli bizim için. Şunu şuradan çırtlayalım birbirine. Çok sağlam bir şey olmasına gerek yok. Şimdi şurayı da biraz tornavidayla ayırıp buradan sarı kabloyu da çekersek bu iş çözülür. Sen geç şuradan bakalım. Evet, biz de böylelikle işimize kavuşmuş olduk. Şimdi burayı kapatalım. Şimdi bunların vidalarını takalım. Şu kabloyu şuraya alalım. Evet. Bir uyarıda daha bulunayım. İlginç şekilde bu alyanlar çok gevşekti. Yani nedir bilmiyorum ama bunların bir kontrolünü yapın. Gerçi üstü mavi şekilde şey yapılmış. Hani yeterli torkta sıkıldığına, kontrol edildiğine dair şey verilmiş. Şuraya bir çentik atmam lazımdı ama atmadım. Artık bu kaplama böyle dursun. Çok kastırmadan bunu yerine bağlayacağım şimdi. Çünkü o kablo orada biraz hafif kalınlık yarattı. Ama tolere edebilir onu. Bu elektrik işlerinden çok fazla korkmayın dediğim gibi. Hani böyle Eliniz işte anahtar tutuyorsa her şeyi aslında kendiniz yapabilirsiniz. Kendi motorunuza kendinizin bir şeyler yapması bence çok güzel. daha keyifli bir hal alır durum. Severek yapmış oluyorsunuz. Ne yaptığınızı biliyorsunuz. Şimdi buraları biraz toplayayım ben. Çok dağıldım çünkü. Şu içeriye de modülü takalım hep beraber. Ondan sonra kontrol edelim. Videonun sonuna doğru da zaten gelmiş olduk. En zor kısımları bitirdik. Şimdi işin en zor tarafı bitti. Plakamızı taktık. 3. stopumuzu taktık. Bunları sabitledik. Kablolamasını yaptık. Şimdi bizim motosikletin yani şöyle sağ tarafında durduğunuzda Bu tarafa baktığınızda burada bizim stop ve sinyallerimizin soketleri mevcut. Şimdi şu soket, üçlü olan soket, şöyle göstereyim size, tam net görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu üçlü olan soket fren stopunun soketi, şunlar da sinyallerin soketi. İşte bunlar buraya geçmeli, tutup alacağız. Şimdi bu kabloyu şuradan çekiyorsunuz. Bunun burada bir tane geçme yeri var. Böyle şu şekilde geliyor. Daha fazla zorlamayın ki şu granajın arkasındaki kablolarda bir sıkıntı olmasın. Ondan sonrası eziyete döner iş. Şimdi modülümüzü bağlayalım. Şimdi modül bu. Max Moto diye. Bunun linkini koyacağım. Nevzat diye bir arkadaş yapıyor. Ben bir sıkıntı yaşamadım. Sorunsuz web sitesinden ya da WhatsApp'tan alışveriş yapabilirsiniz. Şimdi bu araya bypass olarak girmiş olacak. Şimdi şuradan çıkaralım. Umarım bu açıda bir şeyler görüyorsunuzdur. Şimdi bunu buraya geri takıyoruz. Bu orijinali. Şunun şurada bakın dişi var.
Evet, tık diye oturdu. Burada bunun bir klipsi var. Onu oraya takalım. Bu şöyle, bunu geriye doğru itiyorsunuz. Hafif kendinizi çektiğinizde çık diye buradaki klipsine oturuyor bu. Ve sabit kalıyor ondan sonra. Şimdi şuraya da modülü araya bypass olarak girmiş olduk. Bu modülü nereye konumlandıracağım? Bu modülü şuraya konumlandıracağım ben. Bu bölge hem yani sudan uzak, herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Bunu buraya kablo klipsleriyle beraber şöyle bağlayacağız düzgünce. Şimdi bu tarafı görüyor musunuz bilmiyorum. Oraya da bakalım bir. Şu kamerayı şöyle alalım. Şimdi burada ne var? Burada arkadaki ilave stoptan gelen bizim yaptığımız 3 tane kablo var. Gördüğünüz gibi. Bu. Bu ne? Bir tanesi zayıf akım. Yani normalde sürekli yanıyor. Ben onu istemiyorum. Tamamen yanıp sönmesini istiyorum ki bu daha dikkat çekici, daha farkındalık yaratabiliyor. İşte bunları bağlayalım. Buraya da söyleyeceğim size nasıl bağlandığını. Bu kabloda modülü işte bakıma bakıma derken pardon, muayeneye götürdüğünüzde kapatabiliyorsunuz ya da herhangi bir sıkıntı olduğunda kapatabiliyorsunuz. Ya da modlar arasında değişiklik yapabiliyorsunuz. Onu da şuradan bir yere alıp burada bir yere konumlandıracağım ki bir daha bir şey olduğunda komple tekrar havuzu sökmekle uğraşmayayım diye. Şuraya bir yere onu burada konumlandıracağım. Bakacağım nereye yani şurada bir yerde kalmış olur bu büyük ihtimalle şöyle. Gizlice buraya sıkıştıracağım bunu. Şuraları bir toplayalım. Şunun bağlantısını da size söyleyeceğim. Hangi rengi nereye bağlayacaksınız diye. Şimdi şöyle bir sıkıntımız oldu. Ben yanıma çakmak almamışım. Dolayısıyla makaron kullanamayacağım. Hiç sevmediğim şekilde elektrik bantıyla yapmış olacağım burayı. Çünkü şu an çakmağa ulaşma şansım maalesef çok zor. Şimdi arka stoptan gelen sarı ve kırmızıyı birbirine birleştiriyoruz. Modülden gelen kırmızıya bağlıyoruz. Siyah zaten siyaha bağlanıyor. Şimdi bunları da bağlayalım. En son final halinde göstermiş oluruz. Bunları sonra aklımda not alıyorum. Yani aklımda not alıyorum derken şöyle telefona not olarak yazıyorum. Bir daha seleyi söktüğümde bunu makarona geçireceğim. Çünkü bu bağlantıyı hiç sevmiyorum, bantla yapılan bağlantıları. Hem ilerisi için iyi değil hem de görsel olarak da güzel değil. Burayı tekrar düzenleyeceğim sonra. Biliyorum şu an kızıyorsunuz bana ama böyle bağlantı mı olur makaronsuz diye. İşte oluyor. Zaten piyasadaki çoğu elektrikçiye gittiğinizde Hande aynen böyle yapacak. Makaron kullanmayı bırakın. Daha neler yapıyorlar. Şimdi burayı da düzenleyelim. Şunu şuraya alalım. Bizim değiştiricimiz olacak. Onu şuraya bir yere sıkıştıracağım ben. Şöyle gözükmeyecek gibi. Şimdi burayı da bağlayalım. Şimdi şu bölgenin yani modülü koyduğum yere izolasyon yapmadım. Modüle herhangi bir izolasyon. Zaten sevmiyorum onları çünkü İstanbul'da havanın nemiyle anında oksitlenmeye başlıyorlar. Onun için şimdi bölge tertemiz gördüğünüz gibi. Sadece toz var yani. Hiç ne bir su kalıntısı ne bir çamur hiçbir şekilde yok. Çamurluk son derece iyi bir şekilde korumuş burayı. Onun için onları herhangi bir sıkıntı olacağına bölgede modüle herhangi bir su ya da gelme ihtimali diyeyim yok. Şimdi modül orada temiz uzunca bir süre kalmış olur. Vazgeçtim. Ya şasisi gerçekten enteresan motorun böyle tuhaf. Mesela şurada bir profil daha var. Oradaki deliklerden
kablo bağı ya da herhangi bir şey geçiremiyorsunuz. Kapalı çünkü kutu kesit gibi. Ama kendime bir not düştüm. Pis motorda bir daha çalışmayacağım. Üstüm başım inanılmaz durumda. Neyse şunu bağlayamadık. Şuradan bağlayalım bari. Şöyle kalsın. Şimdi ne yaptık? Buradaki fren stopun lambasının arasına bypass yaptık şu modülden. Gördüğünüz gibi şu. Bunlar da sinyallerin. Modülümüz burada. Modülü buraya bağladık. Hiçbir şekilde hareket etmiyor. Kablolarımız burada. Bu kablo aşağıya biliyorsunuz. Şunun arasından üçüncü modüle gidiyor. Şimdi buraları bir toplayalım hepsini. Seleyi, en son size çakarı da göstermiş oluruz. Evet, şimdi sele havuzunu da yerine takalım. Sonra işimiz rahatlayacak biraz. Şimdi sele havuzunu takmadan önce yapmamız gereken bir şey var. Şunu düşürmeden şu selenin gene civatasını söküp bunu bu tarafa da alabiliyorsunuz, biliyorsunuz yeri var. Benim öyle bir ihtiyacım olmadı. Bence bu şekilde daha doğru çalışıyor. Yani o şekilde de çalışabilir. Yapan var zaten öyle. Benim ikinci bir kask gibi bir ihtiyacım olmadığı için ben tek biniyorum çünkü. Onun için öyle bir sıkıntım olmuyor benim. Şimdi sele havuzunu getiriyoruz. Getirmeden önce gene bu söktüğümüz, şu an bunu görmüyorsunuz siz de bu tarafta. Aydınlatmanın soketini takıyoruz. Sonra havuzu da yerine oturtacağız şimdi. Şimdi bu havuz aslında şöyle geriden ileriye doğru oturacak. Bu tarafta turuncu takip ya. Milleti ayağa kaldırdık. Sağında ve solunda 2 tane diş var bunun. Onları buradan sokup bunu şöyle yerine oturttuğunuzda havuz zaten yerine oturmuş oluyor. Şimdi ilk hemen şu arkadaşı takalım ki şu seleyi taşımaktan kurtulalım. Burayı tutturamadık. Tamam. Üstteki arkadaş niye memnun değil yerinden? Hı? Tamam. Tamamdır. Bu selenin civatalarını hem çok sıkmayın. Yani tatlı ayarda olsun. Çünkü diş kaptırıp diş sıyırırsanız ondan sonrası zor olur. Yani hem sökmek zor olur. Şimdi modül çalışıyor, ben sesini duyuyorum da onu da size göstereceğim. Bu işlemi bayağıdır yapmayı bekliyorum ben.
Ama aslında bu çakar modülünü bulamamıştım. Sonunda ulaştım. Yani T'nin şöyle bir sıkıntısı var. Bunun RZ'sinde de aynı sıkıntı var mı bilmiyorum. Arka stopun çakar yapması sıkıntılı. Şöyle sıkıntılı. Arka stopu tetikleyen şey eksi kutup bunda. Ters bir kutup tetikliyor yani. Onun için de arka stop çakar yapmıyor. Sadece taktığımız 3. stop çakar yapıyor. Şimdi onu da göstereceğim zaten size. Bu amortisör burada gizli olarak çalışıyor. Evet, burada buna yer yapmışlar. Ama ya orada tozun toprağın pisliğin içinde çalışmış olacak. Burada tertemiz bir şekilde çalışıyor. Orada daha çabuk toz olacak. Evet, ikinci bir kas koyma ihtiyacınız varsa oraya almak tabii ki mantıklı ama benim öyle bir ihtiyacım olmadığı için burada kullanıyorum onu. Onda nasıl alıyorsunuz? Gene işte havuzu söküyorsunuz. Havuzu söktükten sonra aşağıda yerleri var zaten. Oraya takıyorsunuz. Gizli bir şekilde orada tamamen kalmış oluyor. Yani şu parça ve şu parça sökülüyor. Ama bence böyle çalışması, yani ihtiyaç olmayan için böyle çalışması daha uygun. Burayı toparladık. En son size çakarı gösterelim. Pırıl pırıl oldu. Şimdi bu çakar modülün işte modlarını değiştirdiniz ya da kapattığınız olan düğmeyi de buraya konumlandırdım. O da burada kaldı. Burası su alıyor mu? Almıyor. Yağmurda çok kullandım. Bölgeye çok su gelmiyor. Burada herhangi bir sıkıntı olacağını tahmin etmiyorum. Bir de şimdi çakara bakalım. Evet, modülümüz bu şekilde çalışıyor. Gördüğünüz gibi stopta herhangi bir F1 çakar ya da uçak çakarı mı, uçak kanadı mı döneyim, ne deniyor artık bunlara bilmiyorum. O yok. Çünkü bunun stop bağlantısı negatif hatla çalışıyor. Belki ileride bir modül değişikliği ya da herhangi bir çalışma yapılır mı bilmiyorum. Çünkü o modülü yapabilecek kadar benim elektronik bilgim yok. Elektronik bilgim sadece montajla ilgili kısmı. Şimdi bu uçak kanadı denilen çakar işte. Bunu ayarlayabiliyorsunuz modül üstünden. Bunu isterseniz her 3 saniyede bir 2 defa tık tık yanıp sönmesi ya da her 3 saniyede bir kere yanıp sönmesi olabilir. Ben bu şekilde tercih ediyorum. Bu şekilde bence yeterli. İsterseniz bu stopu hani normal yanar, fren parklar gibi yanar. 2 devreli olduğu için güçlü ve zayıf diye. İsterseniz sürekli yanar ama ben tamamen yanıp sönmesinin daha dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Onun için bu şekilde kullanıyorum kendi motosikletlerimde. Bir sürü modülü var. İstediğiniz modülü seçebilir, kullanabilirsiniz. Ben hani bir tanesini size göstereyim şimdi. Kameraya ne kadar yansıyor ya da ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum kameradan. Farklı içinde 10 tane ya da 15 tane şey vardı. İşte senaryosu var. İstediğiniz birini, herhangi birini seçip kullanabilirsiniz. Evet, bir bölümün daha sonuna gelmiş olduk. Umarım sizler için de faydalı bir içerik çıkmış olur. Bu seriye gösterdiğiniz ilgi için hepinize teşekkür ederim. Çok güzel yorumlar, çok güzel iletişimler aldık. Güzel dostluklar kurduğum bir sürü kişi oldu bu kanal sayesinde. Devamı gelecek mi? Evet, devamı gelecek. Elimizden geldiğince amatörce devam etmiş olacağız. Bundan sonraki Kendin Yap serisi 6'da daha zihni sinir bir projemiz olacak. Ondan da biraz bahsedelim. Geçen hafta soğuk bir İstanbul gecesinde arkadaşımın motorunu kullandım ve sele ısıtması vardı. Biraz şımarttı beni diyebilirim. Bizimkinin neyi eksik diye bir sele ısıtma çalışması yapacağız. Bu devasal sereye hem artçı tarafı hem de sürücü tarafına bir ısıtma çalışması yapacağız. Sele ısıtma. Onunla ilgili malzeme toplayışım devam ediyor. Herhalde 1-2 hafta içerisinde onu da gerçekleştirmiş olup sizinle de paylaşmış olurum. Tabii orada bir döşemeciden yardım alacağım ben. Çünkü bu selenin zımbalarının sökülüp tekrar kaplanması gerekiyor. Ben de bu zımbaları söküp kaplayacak herhangi bir ekipman yok. Onun için de ekipman almak istemiyorum. Orada daha profesyonel yardım almak iyi olur. Onu da kendi bölümünde anlatmış oluruz. Hepinize kazasız belasız, sağlıklı, bol kilometreler diliyorum.
İleriki bölümlerde görüşmek üzere. Eğer bir hatamız olduysa affola.